Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Azerbaycan'a ait muhteşem bir salata tarifiyle geldim. Sofralarımızı hem görseliyle hem de tadıyla şenlendirecek muhteşem bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle kök sebzelerimin tamamını yıkamakla başlıyorum. Tarifim için 3 tane turp, 3 tane havuç ve 3 tane patates kullandım. Bunları güzelce yıkadım, temizledim, toprağından ayırdım ve İçerisine su doldurduğum bir tencerenin içerisine alıyorum. Haşlama işlemi yapacağız. Sebzelerimin üzerine yumurtalarımı da ekliyorum. Şöyle ben tarifim için 4 tane yumurta kullandım. Hepsini tek seferde aynı tencerenin içerisinde pişireceğim arkadaşlar. Yumurtalarımı da aynı şekilde önden yıkadım. Sebzelerimin üzerine geçecek kadar suyumu ekledikten sonra tenceremi ocağa alıyorum. Başka bir tencerenin içine de kemikli tavuk göğsüm vardı. Onu da aynı şekilde yıkadım ve su doldurduğum tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine karabiberimi, tuzumu ilave ettim. Şöyle birazcık da limon sıkıyorum ve kapağını kapatıp tenceremi ocağa alıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Suyu istediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. Suyunu kullanmayacağım. Daha sonra çorbalarda kullanmak için kenara ayıracağım arkadaşlar. Bütün sebzelerim ve tavuğum pişti. Bu arada kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 5 dakika sonra yumurtalarımı çıkardım. Pişme sürelerine göre de diğer sebzelerimi çatalla kontrol edip çıkardım arkadaşlar. Pişirdiğim tüm malzemelerimi güzelce rendeliyorum. Hemen ardından tavuğumu da didikliyorum ve ön hazırlık işlemlerim bitti. Artık bütün malzemelerimi birleştirmeye geldi sıra. Burada istediğiniz gibi bir servis tabağı kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir pasta tabağının üzerine pasta kasnağımı koyarak böyle birazcık daha şekilli güzel bir salata hazırlamak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz şu ortası delikli kek kalıplarının içerisine streç film sererek de yapabilirsiniz. Veya hiçbir kalıp kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben şöyle sırası fark etmeksizin önce alta pancarımı ekledim. Üzerine tuz gezdirdim ve mayonez gezdiriyorum arkadaşlar. Her kata mutlaka ve mutlaka hem tuzumuzu serpiyoruz hem de mayonezimizi ekliyoruz. Şöyle bolca dökelim. Ben bu aşamada aslına bakarsanız biraz az kullanmışım. Daha bile çok kaldırabilir. Ben çocuklar sevmeyebilir diye biraz imtina ettim kullanırken. Bol bol da mayonezinizi dökebilirsiniz arkadaşlar. Salata çok rahat bir şekilde kaldırıyor. Hemen ardından birazcık yumurtamdan ekledim. Aynı şekilde tuzumu gezdirdim. Ve mayonezimi gezdiriyorum. Bu arada ben mayonez olarak sarımsaklı mayonez kullandım. Bu da lezzetini arttırıyor. Evinizde mayonez yoksa sarımsaklı almanızı da önerebilirim. Spatula yardımıyla şöyle bir bütün malzemeleri tekrardan düzeltiyorum. Üçüncü katımı da patatesle atıyorum. Bütün malzemelerimiz bitinceye kadar bu işlemleri tekrarlıyoruz. Bu arada kardeş ülkemiz Azerbaycan'a ait diye başta belirtmiştim sanıyorum tarifimizi. Çok lezzetli ve çok görseli şık bir tarif. Bütün böyle davet sofralarına yakışabilecek türden emekli ve gerçekten de lezzetli bir tarif. Buradan da eğer bizi izliyorlarsa Azerbaycan'daki tüm takipçilerime, tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız ve bize de böyle güzel bir tarifi kazandırdığınız için teşekkür ederim. Ve beni nerede izliyorsanız arkadaşlar mutlaka benimle sizler de paylaşın istiyorum. Fikirlerinizi, beni nereden izlediğinizi, tarifi nasıl yaptığınızı da anlatırsanız ekstradan çok sevinmiş olurum. Normalde bu tarif için hardal kullanılmıyor arkadaşlar ama ben patates ve tavuğa inanılmaz yakıştırıyorum. Bu yüzden patates ve tavuk koyduğum katlara mayonezin üzerine ayrıca hardal da gezdirdim. Siz eğer hardalı pek sevmiyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Benim Azerbaycan'daki tariflerden baktığım kadarıyla hiçbirinde hardal yoktu arkadaşlar. Bol bol mayonez. Bir de eğer mayonezin tadı ağır gelir derseniz arada biraz yoğurt döküldüğünü de gördüm. Ben kendi damak tadıma göre hazırladım. Siz de içeriğini damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Veya böyle çok her katı uğraşıyorum. Tek tek
dizmek istemiyorum derseniz hepsini karıştırıp mayonezli, zeytinyağlı, ekşili, limonlu tamamen damak tadınıza göre bir sos da hazırlayabilirsiniz. Bence öyle de yapılabilir. Ama bu şekilde görseli çok şık. Hem de önümüz yeni yıl. Yeni yılda böyle şık bir masa kurmak istiyorsanız çok yakışacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde katlarımı yapmaya devam ediyorum. Her katın üzerine mutlaka unutmuyorum. Tuzumu ve mayonezimi bolca gezdiriyorum. Şöyle birazcık da hardalımı gezdiriyorum. Ve spatulamla düzeltiyorum. Bütün malzemelerin birbirine karıştığına, eşit yayıldığına emin olmak için. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Ben tarifim için 3 tane pancar kullandım ama 3 pancar bu tarif için fazla geldi. Bana böyle pancar tadı fazla yoğun geldi ve açıkçası diğer lezzetleri biraz bastırdı. Daha önceden de bu salatayı yapmıştım. Pancarı daha az kullanmıştım ve öyle çok daha beğenmiştim. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Siz de böyle bu toprak tadını çok sevmiyorsanız içerisine pancarı 1 veya 2 tane kullanabilirsiniz. Çok faydalı, çok sağlıklı ama o tad rahatsız eder beni derseniz 1 veya 2 tane kullanabilirsiniz. Bu arada ben bunu kalabalık bir sofra için hazırladım. 2-3 kişilik veya 4-5 kişilik bir grupsanız oranları da yine kendinize göre azaltabilirsiniz. Malzemelerin tamamını ben açıklamalar kısmına da yazacağım. Siz kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tavuklarımı da koyuyorum. Ve artık şöyle üzerine mayonezimi gezdiriyorum. Spatulamla düzeltiyorum. Gayet güzel bastırarak yaptım. Hiçbir şekilde kalıbı çıkardığımda kayma, dökülme, dağılma olmayacak arkadaşlar. Hem mayonez böyle tutucu bir malzeme olarak hem de birleştirici bir malzeme olarak da ayrıca işimize yaramış oluyor bu aşamada. Şöyle patatesli katlara ve havuçlu katlara da tuzu birazcık daha fazla koyalım arkadaşlar. Zaten onlar biliyorsunuz tuzu daha çok seven sebzeler. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Tuzumu gezdiriyorum. Spatulamla mayonezimi ve tuzumu patatesimin üzerine güzelce yayıyorum. Bu şekilde son patatesli katımı da hazırladım. Kenarlarını düzeltiyorum ve artık süsleme işine geçiyorum. Süsleme için de yine kalan pancarlarımı kullandım. Siz arzu ederseniz yeşillik, dereotu, maydanoz, nar tamamen istediğiniz gibi renklendirip süsleyebilirsiniz. Ben böyle dereotu almayı unuttuğum için yeşillik görüntüsünü Antep fıstığıyla veriyorum arkadaşlar. Ama dereotu olsaydı çok daha yakışırdı bence. Bunu da belirttikten sonra son süslemelerimi yapıyorum. Mayonezle etrafından şöyle bir geçiyorum. Ve salatamı hazırlıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarımı beğenip paylaşın. Yapmamı istediğiniz tarifler de varsa mutlaka yorumlar kısmından benimle paylaşın. Olabildiğince deneyebildiğim kadar tarifleri sizinle deneyip paylaşmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.